Türkiye'de her yıl yaklaşık 500 bin erkek çocuk doğuyor ve henüz kendi kararlarını alacak olgunluğa gelmeden neredeyse tamamının cinsel organlarının ucu adına sünnet denilen operasyonla kesilip atılıyor. Bedenleri hakkında geri dönüş olmayan bu karar onlar adına aileleri tarafından, toplum tarafından veriliyor. Bunun nedeni de bu uygulamanın dini bir gereklilik gibi yansıtılması. Peki bu işlem gerçekten Allah'ın isteği mi derseniz, geçmişte bu uygulamanın bazı toplumlarda görüldüğünü biliyoruz. Nitekim Yahudilerin Brit Mila dedikleri bu işlem eski anlaşmanın bir işareti olarak uygulanır ve Yahudi kimliğinin en önemli unsurudur. Ancak tarihi süreçte dinin evrenselliği kavrandıkça bu ağır yükün zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. Buna rağmen biz Kur'an'da olmayan ve Arapların hıtan olarak isimlendirdikleri bu işleme sünnet adını vererek kendi dini ve kültürel kimliğimizin bir parçasına dönüştürmüşüz. Film ve dizilerde yabancı damatların ilk iş sünnet koltuğuna oturtulmasından biliyoruz ki ancak sünnet de bizden biri olunabilir. O kadar ki sünnetsiz ifadesi bir nevi hakaret sözcüğüne dönüşmüş durumda. Bu kültür öyle güçlü ki bazı inançsız kişiler bile ileride toplum baskısına maruz kalmasın diyerek çocuklarını ameliyat ettiriyorlar. Peki neden? Hadislerde emredildiği için diyebilirsiniz ama bu doğru değil. Erkek sünnetinde belirleyici olan kültür. Hadisler sadece bir bahane olarak sunuluyor. Aslında sunulmuyor da çoğu hasıraltı ediliyor. Mesela Buhari'nin naklettiği ve sahih ilan edilen rivayete göre Emeviler döneminde Müslüman olan yaşlı erkekler sünnet ettirildikten sonra, dönemin koşulları malum, bazıları bu operasyonun ardından ölmüş. Olayı nakleden ravi buna tepki gösterip Peygamberimiz zamanında Rumlar ve Habeşliler Müslüman olduğunda böyle bir şey araştırılmamıştı diyor. Bu örnek sünnetin dini bir zorunluluktan çok hangi kültürde yaşandığına göre şekillendiğini gösteriyor. Benzer şekilde biz kız çocuklarının sünnet ettirildiği Afrika veya Orta Doğu'daki 30 ülkeden birinde olsaydık şayet, Peygamberimizin kız çocuklarının sünnetinin nasıl yapılacağını bizzat tarif ettiği, Ayşe annemizin kendi kız yeğenlerinin sünnet düğününde çocuklar eğlensin diye bir şarkıcı çağırttığı gibi Kütüb-i Sitte'de yer alan hadisler ve Halife Osman'ın sonradan Müslüman olan cariyeleri sünnet ettirttiği, Halife Ali'nin kız çocuklarının hangi yaşta sünnet olacağıyla ilgili görüş bildirdiği gibi tarihi bilgiler bize anlatılır, kız çocuklarının sünnet edilmesi bir gereklilik gibi sunulurdu. Ama bu kaynaklardan çoğumuzun haberi bile yok çünkü hangi hadislerin gündeme getirileceğine kendileri de tüm hadislere uymayan din adamları karar veriyor. Sonuç olarak Kur'an'da yeri olmayan bu uygulamayı sürdürmenin hiçbir anlamı yok. Zaten Allah'ın bizden istediği şey kalp sünneti yani imandır.